Çılgınlık yaptım tekrar. Umarım şiddetlenmez yağmur. Devam. Gökova'ya gideceğiz. Kavşağı önce, sonra Gökova'ya. Gökova'ya. Biz şimdi sağdan içeri girip Gökova Mahallesi'ne gireceğiz. Burası da arkadaşlar Köşem Kokoreç. 4 yol ağzının dibine kurulmuş. Burası için ayrı bir onay alıp tanıtıma gelmeyi düşünüyorum. O onay verirlerse tabii. Kelle paçasını deneyimledim. Çok lezzetliydi. İşkembesini deneyimlemedim. Bu gibi çorbalar bulabiliyorsunuz. Onun dışında et ürünleri var, kebapları var. Özel bir alanı var. Kuyu tandır yapıyorlar. Şurada da şöyle bahçeli bir alanı var. Arkadaşlar yağmur başladı tekrar çiselemeye. Artmadan kendimi kapatabileceğim bir kapalı alan bulurum diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz manzara Gökova manzarası arkadaşlar. Bu ağaçlı yol ise Aşıklar Yolu'nun devamı aslında. Az önce göstermiş olduğum o 4 yol ağzı, kavşak Aşıklar Yolu'nu bölüyor aslında ve devamı da bu şekilde. Tabii buradaki yola biraz daha düzenleme getirilmiş Gökova'nın içine gittiği için. Biz bu yoldan devam edip hemen sağa dönüp Gökova'ya doğru ilerleyeceğiz. Sola dönüp devam edersek de Akyaka'ya gidiyor arkadaşlar. Ah yağmur ah. Böyle bir kapalı alana kapattım kendimi. Kapalı alandan kastım da böyle çok güzel bir ağaç. Burası aynı zamanda Akyaka'dan Gökçe'ye kadar giden otobüsün güzergahı. Gökçe videomda bahsetmiştim bu güzergahtan. Saatlerinden ve ulaşım ücretlerinden. İdima Antik Kenti, İdima İnişdibi Kaya Mezarları, İdima Akkaya Kalesi. İnişdibi Kaya Mezarları'yla Akyaka Kalesi Akyaka istikametinde. İdima Antik Kenti ise şu arkamda görmüş olduğunuz sırtta yer alıyor. Şu an videodan görünüyor mu bilmiyorum ama Kaya Mezarları orada arkadaşlar. Evet şu an otobüsün geçtiğini görüyorsunuz. Oraya tırmanacağım bugün. Çünkü belli bir yere kadar araçla gidebiliyorsunuz. Belli bir yerden sonra da yürüyerek o tepeye tırmanmanız lazım Kaya Mezarları'na ulaşmamız için. Ama öncelikle Gökova'nın içine bir gireceğim. Bu ana caddede biraz yürüyüş yapmak istiyorum sizinle. Kuş sesleri. Motoru ana caddeye park etmek istemedim. Çok hava yağmurlu, araçlar gelip geçiyor. Bir ara sokağa girdim. Ara sokakta da şununla karşılaştım. Bakın. Bir tane sürücü kursu var içinde. Şöyle. Şöyle ana caddeye doğru yürümek istiyorum. Gökova Mahallesi'nin sokakları böyle, içerideki sokakları. Yüksek olmayan evler, geniş bahçeli evler, sessiz. Dur, gel. Şöyle yolculuğumuza devam edelim. Kültür evi varmış, Profesör Doktor Şadan Gökovalı. Hemen karşıda mavi tabelası olan yer. PTT var ileride yine. Şöyle sağda hemen şöyle devam edeceğim. Selamlar ağalar. Gökova Merkez Camii sağında. Bakın emlak, kuaför. Burada bir kıraathane var. Küçüklü marketler var. İçleri biraz dar ama her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın bu ana cadde. Her şeyi bulabileceğiniz, yani her şeyden kastım insani ihtiyaçlarınızı orta derecede karşılayabileceğiniz bir cadde. Sadece restoran açısından eksikleri var. Eylül Döner'den bahsetmiştim. Birazdan yanından geçeceğiz. Tam karşısında İlköğretim Okulu var. Şöyle saçlarımı düzelteyim. Kasktan dolayı bozuluyor sürekli. İster istemez elektrikleniyor. Dağılıyor. Kalabalığı bu kadar bir cadde. Yani gürültüsü kalabalığı çok olmuyor. Hemen İlköğretim Okulu. Milli Eğitim Bakanlığı Salih Güneyman. Eylül Döner'den de bir onay mı alsak ya? Şöyle dönüşte bir çekim yapsak. Bakalım döneri var mı? Kolay gelsin. Çekebilir miyim?
Arkadaşlar Eylül Döner burası. Genellikle 12'de döneri hazır oluyor. 12 ile 1 arası yoğunluk oluyor. Malum dışarıdaki masaları az. Küçük bir mekan ama aile işletmesi. Şimdi ben döner ustası abi bakayım orada mı? Ha, yok, döner ustası abi yok bugün. Hanımefendi de biraz şey yaptı, çekindi. Başka bir zaman gelir. Burası için ayrı özel bir çekim yapmak istiyorum. Tavuk döneri lezzetli. Devam edelim yürüyüşümüze. Bakın şöyle bir mekan daha var. Buradan Görkem Bayan Kuaförü. Burası yeni açılmış. Her yerde sıkça karşılaşabileceğiniz bir manzara. Sokak girişleri. Pozunu kestin abi yine. Hadi iyisin. Muğla simidi. Hakiki. Yani Muğla simidinin nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Ama burada birkaç pastaneden ya da fırından simit aldık. Orijinal simidi bir pekmeze bandırıyorlar bildiğim kadarıyla. O tadı alamıyorsunuz. Yani bir eksik var. Hissediyorsunuz o eksikliği. Ama Muğla simidini tabii denemedim. Belki o eksikliği gideren bir simittir. Evet, özellikle şu bölgeye kadar gelmek, yürümek istedim. Selam, sosis sevsevi bitmezsin valla. Burası Gökova'da cumartesi günü kurulan pazarın alanı. Güzel, geniş bir pazar. Hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Keşke yayayı gördüğünüz zaman şu suların yanından geçerken biraz yavaşlasanız, biraz duyarlılık gösterseniz, yolların kralı zannetmeseniz kendinizi. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim. Cadde burada bitiyor. Biraz sakinleşiyor. Evlerin olduğu alanlar var. Buradan dönüyorum. Emlakçımızı da göstereyim. Evet, Burcu'ya buradan selamlar, saygılar. Bize çok yardımı dokundu gerçekten bu bölgeye gelmemiz konusunda ve ev bulmamız konusunda. Fikir alabilirsiniz, yardım isteyebilirsiniz kendisinden. Evet, şimdi motora doğru geri döneceğim. Cadde bu kadar. Bakın şöyle. Kolay gelsin. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Sanırım elimdeki aparattan rahatsız oldu. Beni püskürtmeye çalışıyor. Evet, bu gibi durumlarda koşmayın, kaçmayın. Siz kaçtıkça, koştukça o size karşı daha baskın olduğunu hissedecek ve sizi kovalamaya devam edecek. Güç gösterisi yapacak. Olabildiğince sakin davranıp aynı tempoda yürümeye devam edin. Ve yerden bir şey alıyormuş gibi yapıp davranırsanız uzaklaşacaktır sizden. Çünkü bir tehdit olarak görecektir o hareketinizi. Antik kente doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Kaya mezarlarına daha doğrusu. Karadeniz Pastanesi. Bakın burada bir veteriner kliniği varmış. Gezdikçe insan öğreniyor gerçekten. Hepsini yemiş, doymuş. Kediler ve köpekler yani susuzken çok mama yiyemezler. Mama kuru bir şekilde midelerinde kalabilir, şişemez mama. Dolayısıyla önce midelerinde biraz suyun olması lazım. Mamayı yedikten sonra da tekrar üzerine biraz su sindirimleri için daha faydalı olur. Hemen bir görüntü alayım. Bakın ne güzel. Az önce beslediğim kedileri şu araçtan inen abla elinde koca bir mama bidonuyla beslemeye gelmiş. Muhtemelen sokak sokak geziyor, beslemesini yapıyor. Paylaştıkça çoğalalım arkadaşlar. Çok güzel görüntüler bunlar. Çoğalırız umarım. Hızla, sevgiyle.
Motorun yanına gider gitmez yağmur başladı. Bir yere sığındım. Yine kısa sürecek bir yağmur diye düşünüyorum. Bakalım. Şurada kaya mezarları var. Yağmur çizelerken sokakları gezelim. Hani şiddetli bir yağmur yok. Şöyle birkaç sokağın içinden geçip gidelim. Şurada bir damla var sanırım. O damlayı bir sileyim ben. Evet, damla gittiğine göre sokakları çok keyifli. Çok güzel evleri var. Tercih edilen bir mahalle. Burası çıkmaz sokak, özel alana giriyor. Güzel. Evet, yağmur arttı biraz yine. Şu aradan gireyim. Keyifli ya, çok keyifli. Yani ıslanmadan ilerlemek güzel. Kot pantolonum ıslanmıyor. Yani çiselediği için yine bir kameraya damla geldi ama kalsın orada. Sola döneyim. Ne güzel. Burası da mı çıkmaz sokak? Evet, mesela bakın burası da bir çıkmaz sokak. Ha, okulun olduğu Gökova, evet okulun olduğu alanın solu. Şöyle dönüyorum. Evin izarlarını görebiliyorum buradan aslında. Geldiğim yolmuş. Burada motosiklet tamiri yapan birkaç tane dükkan var. O zaman şu evlerin arkasına bir yere motoru park edip şu köprüden karşıya geçmem gerekiyor. O tabelalardan sonra ne yazık ki tabela koymamışlar. Bir tabela sıkıntısı var bu anlamda. Yani insanlar yolunu nasıl bulacak? Daha önce geldim ama çıkmadım yukarıya kadar. Motosikletin gelebileceği alana kadar geldim. Bence sağdan gitseydim keşke. Soldan yukarı çıkayım. Burada da köpek olabilir işte. Şuradan devam edeceğim de özel alana mı giriyor? Evet, özel alana giriyor sanırım. Köprünün olduğu yer. Güzel. Şuraya bırakırım. Ya sen yolunu mu kaybettin bu yağmurda, çamurda? Gel. Çık. Çık. Aldım elime. Seni nereye bırakmak lazım? Şurada dur sen. Tamam. Çöpü de alalım. Evet, şöyle bir devam edelim bakalım. Yağmur yağıyor ama yine inadım üstümde. Zorlu hava şartlarına rağmen çıkacağım yani buraya. Çıkacağım. Burası kapalı alanda. Maymun zeka testi gibi sokakları. Bende kapşon var mıydı? Vardı. Evet, şöyle. Evet, çok hızlanırsa kamerayı kapatacağım. Ekipmana zarar gelsin istemiyorum. Birini görsem de sorsam ama burada bir patika yol var. Patika yoldan yukarı. Devam. Yavaş, sakin gençler. Ne uçun? Ne bağırıyorsun? Hayır. Biz çıkmayalım, gitmeyelim yukarı. Seni.
Oyun yapıyor bir de. Ne? Hadi. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Ama aferin onlara. Alanlarını koruyorlar. Sanırım buradan mı gitmemiz gerekiyor ya? Buradan yol var mı? Çok acayip bir yere geldim şu an. Terk edilmiş bir yer. Yani acayip de bir değişik bir yermiş. Tamam, bağırma. Yağmur arttı. Evet, bir süre burada. Hemen kamerayı şuraya koyayım. Yani bu yolu nasıl bulacağız? Yani burada yukarıda teraslı bir ev var. Nereden çıkmamız gerekiyor? Nasıl gitmemiz gerekiyor? En ufak bir fikrim yok. Umarım sesim geliyordur kameraya. Biraz azaldı ama yürüyüş sırasında beni rahatsız edecek derecede yağıyor şu an. Yaklaşık yarım saattir bu alandayım. Biraz etrafı temizledim. Böyle bir yerle karşılaşmak benim için güzel oldu. Burayı mesela hiç unutmayacağım. Atmosferi çok güzel. Hoşça kal güzel alan. Evet, yağmurun biraz azaldığını görüyorum. Gökyüzüne baktığım zaman biraz sanki hafifledi gibi. Şurada ses gelen yere sorsam. Burada biri içeride biri ayin yapıyor ya. Acayip sesler geliyor. Burası köpeklerin olduğu alan. Tekrar benimle karşılaşmadan şuradan mı gitmem gerekiyor bilmiyorum ki. Şuraya da bir gidelim. Yol. Bir patika yol görsem aslında devamı gelecek olayın da. Ha, şurada bir yol var. Bakalım bu. Evet, sanki bu yol olabilir mi? Sanki olabilir ya. Evet, ama bugün bundan sonra artık benim yanımda ol. Evet, kapalı alanda. Kangal kırması. Evet, sanki buradan çıkılacak. Çok güzel sokakları var. Hava tertemiz. Oh. Burası da kapalı mı? Hiç mi tabela koymadınız ya? Bakın bunlar kahveli hurma denilen hurmalar. Çikolatalı hurma da deniliyor. Tamam, gidiyorum ya. Her yer senin sanki. Baba yan gözle bakıyor. Şuradan mı gitsem? Şuradan gideyim. Ne güzel bir alanmış şurası. Tamam abi, tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi gel beraber. Yürüyelim beraber. Ne beraber? Ne, gitmeyeyim mi ben? İyi, al hadi. Ha, bak şarjımız da bitiyor. Ne mühürsün? Bir abiyle karşılaştım motorun orada. Tarif istedim. Kimseyi de göremedim ki. Sağ olsun tarif etti. Yola girdim. İlginç bir, hiç koklamadığım, deneyimlemediğim bir koku. Çok ilginç.
Manzaraya ulaştık. Biliyorsunuz doğadaki çöpçü köyleri tepeden izlemeyi seviyor. Kaya mezarlarına ulaştım arkadaşlar. Gerçekten çok gizemli bir havası var. Başardım! Köyün manzarasını göstereceğim. Denize kadar görünüyor burası. Şimdi kaya mezarlarının içine girmek istiyorum. Akyaka'yı tanıtırken buranın tarihiyle ilgili daha kapsamlı bilgiler vereceğim. Çünkü Akyaka Kalesi, Akyaka sınırları içerisinde yine inişli bir mevki var. Şimdi oraya da gideceğim ama şarjım bitiyor. Burada böyle bir kısaca durup şöyle bir içeriği göstereceğim. Kaya mezarlarını yakından tanıtacağım size. Sonra devam edelim. Belki bir spora uğrarım, şarj ederim, sporumu yaparım. Ondan sonra tekrar dönüşte diğer kısımlara yer veririz. Evet, çıktım. Devam. Gökova Köyü'nün mahallesinin hemen kuzeyinde yer alıyor bu kaya mezarları. Milattan önce 3. ve 4. yüzyıllara tarihli kentin Akropolis'ine, yani Akropolis yukarı kent. Bu İdima'nın yukarı kentine ait kalıntılar olarak göze çarpıyormuş. Tabii aynı tepenin doğu tarafında ise Nekropolis, yani mezarlık yer alıyor. Bu tepe boyunca oyulan bazı kaya mezarları var. Belli aralıklarla da var. Hepsi daha keşfedilmemiş olabilir. Zamanla önü kapanmış da olabilir girişleri. Ve kayaların yapısı sebebiyle kolay oyulan bir yapıya sahip olması sebebiyle bu mezarlar yapılmış. Yani öyle düşünülüyor. Ama her mezar birbirinden farklı tiplere de sahip olabiliyor. Genişlik bakımından, yapısı bakımından. Bu da genellikle defnedilen kişinin hem fikirleri hem bulunduğu konum, mertebesi itibariyle değişiyor. Yapısı bu şekilde mezarların. Hani birkaç tane şöyle küçük, şurada da var bir tane. Akyaka'ya geldiğim zaman bu antik kentin, İdima antik kentin tarihiyle ilgili daha kapsamlı bilgiler vereceğim. Şimdi inişe geçelim. Gidelim şöyle Akyaka yoluna kadar. Videonun arasına bir restoran sıkıştıralım. Arkadaşlar Gökova aslında burada bitiyor ama iniş dibi mevkii var az ileride. Kaya mezarlarının olduğu. Gidip orayı da bir göstermek istiyorum hava çok kararmadan. Bakın arkadaşlar geldik. Zaten Akyaka sınırları içerisindeyiz ama tam Gökova sınırında. Burayı göstermek istedim. Yukarıdaki kaya mezarını hazır göstermişken burayı göstermemek olmaz. Çünkü Akyaka'yı tanıtırken Akyaka Kalesi'ne değineceğim. Bakın çok güzel. Kemer başlıklarındaki hareketliliği görebiliyoruz. Çok farklı yapıları var. Şöyle büyüklü küçüklü mezarlar. Şurada bir korunmuş sütunlu girişi olan bir kaya mezarı var. Yaklaştırayım. 4000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip İdima antik kenti. Akyaka'nın batısından Maden İskelesi mevkiinden Gökova'nın doğusundaki Ataköy Mahallesi'ne kadar yayılım gösteriyor. Burası inişli bir mevki olarak alınıyor. Hemen aslında arkada, şu mekanın arkasında Azmak Çayı'nın da bir kolu var. 5 adet olduğu normalde belirlenmiş buradaki kaya mezarlarının ama 4 adet kaya mezarı görülmekte şu an. Bunlardan ikisi iyon düzeninde, tapınak cepheli. Şu bir, diğeri de şu. Bunlar tapınak düzeninde yapılmış. Diğer ikisi basit usulde yapılan mezarlar. Yani milattan önce 4. yüzyıl ve sonrasına tarihlenebilecek karakteristik özelliklere sahip mezar yapıları bunlar. Spor salonundayım Akyaka'da. Hem ekipmanı şarj edeceğim. Sonra bir yemek molası. Köşen kokoreç tartışacağız. Arkadaşlar yer vermesek olmaz. Gökova sınırları içerisinde bir benzin istasyonunda Starbucks var. Gökçe köyünü tanıtırken yine ufak bir değinmiştim. Çok temiz, güzel bir Starbucks şubesi burası. İçerideki ürünler çok taze, personeli çok güzel çalışıyor, etraf sürekli temiz. Köşem kokoreçe geçmeden önce burayı da bir tekrar hatırlatmak istedim. Ve interneti ücretsiz arkadaşlar.
Yazları 24 saat açık, şimdi kış sezonuna girdiler. Yanlış hatırlamıyorsam akşam 10.30'da kapanıyor. Evet, tatlılar arkadaşlar. Tezgah hep dolu, temiz. Hep taze domatesler, limonlar, bunlar bahçe. Evet, burası çorba tezgahı herhalde değil mi? Evet. Hangi çorbalar var hocam? Kolay gelsin bu arada. İşkembe. Oo. Bunlar kendi etiyle, kendi suyuyla. Terbiye yok zaten, doğal. Evet, şöyle çok güzel ya. Herhalde her gün 4 çeşit çorban çıkıyor. Evet. Güzel. Taş fırınınız var burada. Pide çeşitleriniz var. Salata bol. Ben buraya sıkça geliyorum arkadaşlar. Arada gelip çorba içiyorum burada. Kebaplarını da deneyimledim. Adana kebap ama her zaman bulunmuyor herhalde. Çok mu tüketiliyor? Ha, ara mı verdiniz Adana kebabı? Ciğere de ara verdiniz herhalde biraz. Tamam. Ben yine bir kelle paça söyleyeceğim. Ha, bu arada burası kokoreçiyle meşhur. Şöyle. Burada yine kokoreçin içine böyle domates veya farklı biberler falan atmayı sevmiyorlar. Bence de atmasınlar. İzmir usulü dediğimiz parça etli yapıyorlar kokoreci. Güzel. O zaman ben bir kelle paça alayım. Şöyle kelle paçayı beraber bir içelim, tanıtalım. Teşekkür. Şöyle menüsünü de göstereyim arkadaşlar şuradan size. Fiyat bilgisi de alalım. Mesela kelle paçan ne kadar? Şöyle fiyat menüsünü de göstereyim arkadaşlar size. Evet. Salatamız geldi arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Kameraya çıkmamışım ben. Salata renkli ve çeşitli. Bazı yerlerde sadece roka veriyorlar ama böyle olması da bence gösterdikleri özeni temsil eder. Bol limon, bol acı biber. Ekmek olarak da beyaz ekmek kullanmamışlar. Bence de olması gereken bu. Kelle paça, işkembe gibi çorbalar bence beyaz ekmekle yenmemeli, içilmemeli. Çorbamız da geldi. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Oldukça sıcak. Evet, çorbayı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın kendi suyuna, herhangi bir terbiye yok. Tamamen et suyu. Kelle ve paça tanelerini görüyorsunuz. Bol etli. Şöyle kaşarlı pide de ikram ediyorlar. Ben şimdi tadıma geçeceğim. Doğadaki çöpçü. Biraz karabiber, sirke ve sarımsağımı ekledim. Spordan dolayı ellerim titriyor. Şunun tadına da bakacağım. Normalde çok ekmek yemeyi tercih etmiyorum. Malum spor. Ama bugün kendimi birkaç dilim ekmekle ödüllendireceğim. Dudakları yapış yapış yapıyor. Yapması da lazım. Kolajenin bol olduğunu gösterir bu. Kellenin, paçanın, et suyunun tadını alıyorsunuz. Biraz limon ekleyeceğim. Çok çorbayı soğutmak istemediğim için yancıları fazla eklemiyorum. Kaya mezarlarımızı açtırmış. Gökova'nın girişinde, 4 yol ağzında köşen kokoreç. Ben bugün kokoreç yemeyeceğim. Daha yeni yedim 2 gün önce. O yüzden kelle paçasını muhakkak deneyimli yol üstü olduğu için yani şu gibi yorumlarda bulunabilirsiniz. İşte sarımsak böyle verilmez, sirke böyle verilmez tarzında ama burası yol üstünde bir işletme. İster istemez bu tip hizmeti, bu tip hızlandırmak için bu gibi yollara başvurabilirler. Bu gayet normal. Sayfamı sordum ama söyledim doğadaki çöpçü. Bakalım takip edecekler. Çorbamı tüm hızla yiyorum. Hazır buraya gelmişken evden eşim sipariş verdi. Elim boş gelme dedi.
haklı. Ben olsam ben de bir şeyler isterdim. Hesabımızı ödeyip kalkalım. Yeşillik önemli arkadaşlar. Özellikle etin yanında. Ama ben yine de çok bu konuyla ilgili biliyormuş gibi konuşmayayım. Serkan Yimsel hocama danışayım. Doğru beslenme ile ilgili yanlış bildiklerimiz, fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar isimli 2 kitabı var. Ben uzun süre önce hepsini okumuştum. Bir tanesi rafımda duruyor. Serkan Hoca'ya hazır vakti gelmişken sormak istiyorum. Yani bu konuyla ilgili hani çok detaylı bir araştırma yapmadan bilgi vermek istemem. Etin yanında tüketilen sebzenin faydası oluyor mu bu tüketim için? Gerekli mi ya da etin yanında sebze tüketmek, yeşillik tüketmek? Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirirseniz seviniriz Serkan Hocam. Arkadaşlar Gökova tanıtımım burada sona eriyor. Yine dört yol ağzındayım. Bu tabelanın yanında bitirmek istedim videomu. Benim için çok eğlenceli bir gündü. Yağmura inat kendimi sokaklara atıp durdum. Ve kaya mezarlarının güzergahını öğrenmek beni biraz daha motive etti. Oraya çıkmak çok iyi geldi gerçekten. Neden bu neden bu tabelanın yanında bitirmek istedim? Umarım ülkemizin bütün sahillerine, plajlarına ücretsiz girebileceğimiz günler gelir. Umarım bu ücretsiz girebileceğimiz sahil ve plajları toplum olarak çöp içinde bırakmayacağımız günler de gelir. Bakın, ücretsiz giriş yapabilmeniz için Marmaris İçmelere gitmeniz gerekiyor. En yakın alan 36 kilometre ve Bodrum Türkbükü 148 kilometre, yaklaşık 3 saatlik bir yol demek bu. Oraların da kalabalığını düşünemiyorum yaz sezonunda zaten. Ama neden sahillerimiz ve plajlarımız ücret adı altında satılıyor ya da kiralanıyor? Ben buna çok anlam veremiyorum. Bir toprak parçası, deniz kenarı, kumsal, çakıllı bir kumsal ya da. Bu şekilde noktalamak istedim. Ne diyoruz arkadaşlar? Işığınızı koruyun, doğa dengede.